Network menüsünden devam ettiğimizde bir diğer menü Floating IP menüleri. Bu Floating IP'ler sanal makinelere dışarıdan erişim için kullanılır ve Public Network'ten bir IP tanımlamaktır. Safir Bulut'ta projelerde Floating IP tanımlaması yapıp bu Floating IP'leri sanal makineye atamak için Public Network ve Proje Network arasında bir router tanımlamak gerekmektedir. Network menüsünün altından Routers'a geldiğimizde Create Router butonuna tıklanarak bir router oluşturulur. Router'a bir isim verilir. Availability Zone seçilir. Open External Gateway dendiği takdirde Public Network'e bu router bağlanmış olur. Router oluştuktan sonra bu şekilde görünür ve Open External Gateway seçeneği Yes olduğundan Public Network'e bağlanmıştır. Topolojiye baktığımız zaman router'ı burada External yani Public Network'ümüze bağlı şekilde görebiliriz. Yine sanal makinelere Floating IP tanımlamamız için bir diğer yapmamız gerekense router'ı Proje Network'ümüzün subnetine bağlamak. Burada da router aksiyonlarında More butonundan Connect Subnet seçeneği seçilerek Proje Network'ünün subneti seçilir ve ok butonuna tıklanır. Router'a proje network'ümüzü de interface olarak ekledikten sonra topolojiye tekrar bakalım. Şimdi router'ın bir bacağı public network'te, diğer bacağı ise proje network'ümüzde bulunmaktadır. Artık bu network'te oluşan sanal makinelerimize floating IP tanımlaması yapabilir hale geldik. Burada var olan floating IP'ler listelenmektedir. Yeni bir IP'yi tanımlamak istersek allocate IP seçeneğini seçeriz ve buradan public network'ü seçeriz. Public network'ün subnetini seçmeliyiz. Batch allocate dediğimizde otomatik olarak count'unu vererek oluşturabiliyoruz. Bu şekilde 2 adet IP oluşturmuş olduk ve bunların statüslerinin down görünme sebepleri herhangi bir sanal makine tarafından kullanılmıyor olmalarıdır. Floating IP aksiyonlarına baktığımız zaman More kısmından associate ederek istediğimiz sanal makineye bu floating IP'yi verebiliyoruz. Eğitim VM floating IP'yi seçtikten sonra sanal makinenin IP'sini seçip ok butonuna tıklıyoruz. Bu şekilde floating IP'nin statüsü aktif hale geldi ve atadığımız sanal makinenin üzerinde floating IP görüntüleniyor. Artık sanal makineye bu floating IP üzerinden security gruplarına izin verdiği takdirde dışarıdan erişim sağlanabilir.